1919 İstanbul payitaht. Bir zamanlar 3 kıtaya hükmeden o muazzam imparatorluğun, Osmanlı'nın canevi, şimdi tarihinde görmediği kadar ağır, kurşun gibi bir gökyüzünün altında nefes almaya çalışıyor. Bu sadece bir mevsimin kışı değil, bir milletin ruhuna çöken, iliklerine kadar işleyen bir kara kış. Boğaz içine bakmak bile acı veriyor artık. O masmavi, şiirlere konu olan sular şimdi çelikten bir mengeneyle sıkılmış gibi. İtilaf devletlerinin zırhlıları, İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı, namlularını Dolmabahçe'ye, sarayın pencerelerine, bu şehrin onuruna çevirmiş, boğazın ortasına demirlemişler. O gri, soğuk metal yığınları sadece denizin üzerinde değil, her İstanbullunun göğsünün üzerinde duruyor sanki. Nefes almak o ağırlığın altında her gün biraz daha zorlaşıyor. Sokaklar, ah o eski İstanbul sokakları, Arnavut kaldırımları artık yorgun adımların değil, işgalci postalların rap sesleriyle inliyor. Beyoğlu'nda, Pera'da başka bir alem var. İşgal subaylarının kahkahaları, lüks lokantalardan sokağa taşan piyano sesleri, zafer sarhoşluğu içindeki azınlıkların taşkınlıkları, neon ışıkları altında sahte bir karnaval yaşanıyor. Ancak bu ışıltı şehrin geri kalanındaki zifiri karanlığı daha da derinleştiriyor. Fatih'te, Aksaray'da, Üsküdar'da ise hayat incecik bir iplikle hayata tutunmaya çalışan bir hastanın nabzı gibi atıyor. Günlük yaşam başlı başına bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Sabahın ilk ışıklarıyla, başlarında eski püskü şalları, yüzlerinde derin bir keder çizgisi olan kadınlar, karneyle dağıtılan bir lokma kara ekmek için fırın önlerinde saatlerce bekliyor. O kuyruklar sadece açlığın değil, sabrın ve çaresizliğin de kuyrukları. Çocukların gözlerindeki o eski neşe yerini erken büyümüş bir endişeye bırakmış. Yırtık ayakkabılarından sızan soğuk, minik bedenlerinden önce ruhlarını üşütüyor. Kahvehanelerde bir zamanlar imparatorluk meselelerinin konuşulduğu o duman altı mekanlarda şimdi derin bir sessizlik hakim. Başındaki fesi yana eğilmiş ihtiyar bir amca, elindeki soğumuş çay bardağına bakarak dalıp gidiyor. Bakışlarında Balkanlardan Trablusgarp'a, Çanakkale'den Galicia'ya kaybedilen evlatların, yitirilen toprakların yası var. Konuşmaya korkuyor insanlar. Yan masada oturan sivil giyimli birinin işbirlikçi bir hafliye olup olmadığını kim bilebilir? Duvarların bile kulağı var dedikleri zamanlar bu zamanlar. Tramvaylar geçiyor caddelerden tıklım tıklım. İçeride Türkler başları öne eğik, göz göze gelmekten kaçınarak otururken en iyi yerleri kapmış mağrur işgal askerleri sanki bir hayvanat bahçesinde geziniyormuşçasına etraflarını süzüyorlar. O bakışlardaki küçümseme fiziksel bir tokattan daha çok acıtıyor İstanbul beyefendisinin canını. Kendi vatanında parya muamelesi görmek bir zamanlar cihanı titreten ecdadın torunları için ölümden beter bir ıstırap, ezan sesleri yükseliyor minarelerden ama onlar bile sanki hüzünlü, sanki mahzun okunuyor. Yabancı bandoların çaldığı marşların arasında ezan sesi bu şehrin Müslüman kimliğinin son kalesi gibi direniyor. Ayasofya minarelerinin gölgesine sığınmış mahzun bir gelin gibi bekliyor akıbetini. İstanbul 1919'da sadece işgal altında bir şehir değil, onuru kırılmış, kalbi yaralanmış, geleceği belirsiz bir imparatorluğun son nefesini verdiği bir sahne. Her köşe başında bir trajedi, her yüzde anlatılmamış bir hikaye, her suskunlukta bir çığlık saklı. Bu şehir tarihinin en uzun ve en karanlık gecesini yaşıyor ve şafak henüz çok uzaklarda bir ihtimal gibi bile görünmüyor.